Merhaba arkadaşlar, hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum. Bugün orkidelerinizin daha hızlı çiçek dalı ve keiki yani yavru orkide oluşturabilmesi için neler yapabilirsiniz? Bunlarla ilgili kısaca bilgiler paylaşacağım sizlerle arkadaşlar. Daha önceden orkidelerle ilgili birçok video paylaşmıştım, orkidelerimi sizlerle paylaşmıştım. Bunlar çiçek dallarını artık kestiğim yeni dal veren orkidelerim. Bazıları da bu şekilde gördüğünüz gibi çiçeği döküldü. Tekrar aynı yerden yeniden dal verdi. Şurada da yine aynı şekilde bakın. Birçok yerden aynı şekilde dalını kesmedim. Yeni çiçek dalları oluştu. Orkidenizin sağlığı yerindeyse, gelişimi iyiyse hem çiçek dalı yeniden verebilir hemen tekrardan hem de yavru orkide de oluşturabilir. Hatta şunu göstereyim bakın. Keyiki oluştu bunda da. Keyikinin üzerinde de 2 tane çiçek dalı oluştu arkadaşlar. Kökleri de gördüğünüz gibi orkidelerimin kökleri de oldukça sağlıklı. Kökleri sağlıklıysa orkideleriniz, kendileri sağlıklıysa, kökleri sağlıklıysa çiçek dalı oluşturmaması için hiçbir sebep yok. Yine yavru orkide de çok rahat oluşturabilirsiniz. Daha önceden birçok kez bildiğiniz gibi yavru orkide elde etmiştim. Bakın bu da mesela ayırmış olduğum yavru orkidelerimden biri. Bu şekilde kendim yavru orkide oluşturuyorum ve onları ayırarak farklı saksılara alıp yine orkideleri çoğaltıyorum. Orkideleri çoğaltırken yani keyik oluştururken veya çiçek dalı oluştururken ben kesinlikle bir hormon kullanmıyorum arkadaşlar. Piyasada bazen bununla ilgili hormonlar da satılıyor ama ben daha önceden de sizlerle paylaşmıştım. Sadece aloe vera kullanıyorum. Aloe vera oldukça faydalı bir bitki. Hem sağlığımıza çok faydalı, cildimize çok faydalı hem de orkidelerimize gerçekten çok fayda sağlıyor. Şöyle bakın aloe vera'nın dallarını kırıyorum, yapraklarını kırıyorum. Bunu orkidelerin buğum yerlerine bu şekilde sürerek yavru orkide oluşmasını veya keiki oluşmasını sağlıyorum. Bakın şöyle orkidelere sürekli uyguluyorum. Daha önceden de bunu paylaşmıştım sizlerle. Ben bu şekilde sürekli yavru orkide ve çiçek dalı elde edebiliyorum arkadaşlar. Aloe vera gerçekten çok faydalı. Aloe vera'nın içerisinde sitokinin hormonu bulunuyor ve sitokinin hormonu da bitkilerin çoğalmasını destekleyici bir hormon olduğu için gerçekten yavru vermesini ve çiçek dalı oluşmasını sağlıyor. Bakın gördüğünüz gibi çok güzel bir kekim oluştu burada. Bu tabii ki biraz da bitkilerinizin sağlığına bağlı. Orkideleriniz gördüğünüz gibi bakın böyle sağlıklı ve iyi ise, kökleri canlıysa, sağlığı yerindeyse kesinlikle çiçek dalı veya keiki oluşturmaması için hiçbir sebep yok demektir. Gördüğünüz gibi bu orkidem artık çiçeklerini döktü. Bakın artık ucundan da tomurcuk çıkma ihtimali yok. Bunu şuradan itibaren artık budayacağım. Budarken de daha önceden yine anlatmıştım sizlere. Boğum yerlerine bakarak buduyoruz arkadaşlar. Bakın şuradan itibaren daha önceden çiçekler varmış. Şuraya kadar çiçek dalı çıkmış. Yani keserken şuradan itibaren kesebilirsiniz. Keserken isterseniz bir bıçak yardımıyla veya bir makas kullanarak kesebilirsiniz. Şöyle kesiyorum bakın. Bu şekilde orkidenin dalını budadım arkadaşlar. Sadece budarken tek seferde kesmeye çalışın. Aksi halde buradan kuruma devam edebilir. Şimdi budamış olduğum yerden itibaren bakın şu alt kısımlarda boğumlar var. Şöyle 1, 2, 3 tane, 4 tane buradan aşağıya doğru boğum yerleri var. Ve bu boğum yerlerine aloe verayı bu şekilde süreceğim iyice. Aklınıza geldikçe bu şekilde aloe verayı sürebilirsiniz. Bakın böyle boğum yerlerine sürüyorum. Bu aloe vera hem oranın nemlenmesini sağlıyor arkadaşlar hem de sitokinin hormonundan dolayı dediğim gibi orkidelerin daha hızlı bir şekilde çiçek dalı veya keiki yani yavru orkide oluşturabilmesini sağlıyor. Orkidelerinizin çiçekleri bu şekilde döküldükten sonra siz de kesinlikle aloe vera uygulayarak orkidelerinizin hemen yeniden çiçek dalı vermesini sağlayabilirsiniz. Bakın şu orkiden mesela çok yakın bir zaman öncesinde gördüğünüz gibi dalını budadım. Hemen yeniden bir çiçek dalı oluştu. Bu şekilde tamamen kurumuş olan orkidenizin çiçek dalını bekletmenize gerek yok. Ben size özellikle göstermek için tamamen kurumasını bekledim. Kurudu.
Kuruduktan sonra da orkidenizin budalığını bekletmenize gerek yok. Tamamen şu alt kısımdan itibaren budayabilirsiniz. Peki bu şekilde çiçek dalı olmayan orkidelere aloe verayı nasıl uygulayacaksınız arkadaşlar? Yine çiçek dalı olmayan, boğum yeri bulunmayan orkidelere de aloe vera verebilirsiniz. Onlara da besin olarak verebilirsiniz arkadaşlar. Aloe veraları bir miktar suyla karıştırıp mikserde ezerek orkidelerinize veya diğer tüm çiçeklerinize verebilirsiniz. Bununla ilgili daha önceden videolar paylaşmıştım zaten. Yine o videoları izleyerek onlardan faydalanabilirsiniz. Özellikle bu uygulamayı kış, ilkbahar, sonbahar aylarında yaparsanız kesinlikle çok iyi bir şekilde sonuç elde edersiniz. Çünkü orkideler bu süreçte daha hızlı gelişim gösterir ve hemen çiçek dalı tekrardan oluşturabilir ve bol bol kökler verebilir. Besin olarak uygulamanızı da kesinlikle tavsiye ederim. Aloe vera oldukça faydalı bir bitki besini arkadaşlar. Bugünkü videonun da sonuna geldik. Elimden geldiği kadar kısaca bilgiler paylaşmaya çalıştım sizlerle. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar.